Hi guys, welcome to my channel. Today we're gonna learn how to learn a language. So if you're ready, let's start. Tüm zamanlarınkinden çok farklı bir giriş oldu. Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hande. Abla İngilizceyi nasıl öğrendin? Abla İngilizceyi nasıl öğreneceğiz? Abla İngilizce videosu çek derken çok şükür artık çekiyorum. Bunun için kendime birazcık süre tanıdım. Çünkü böyle ne desem ne önersem diye düşünüyordum ve en sonunda dedim ki tamam artık hazırız. Bu videoda alışılagelmişin dışında kitaplar, gramer bunları tamamen bırakıyoruz. Z kuşağı şekliyle teknolojinin içerisinde büyüyen insanlar olarak sadece bunları kullanarak nasıl dil öğrenebiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdiden iyi seyirler. İlk olarak kendimden minicik bir bahsetmek istiyorum. Çok hızlı olacak bu. Çünkü boğmak istemiyorum sizi bunlarla. Şimdi ben İngilizce öğrenmemi 3 bölüme ayırıyorum. 4. bir kısımda artık İngilizceyi kullanmaya başladığım dönem oldu. Tam ergenlik dönemimde One Direction grubunun ünlenmeye başladığı bir döneme denk gelmiştim. Ve bu grubu artık böyle bağımlı derecesinde takip etmeye başladığım için İngilizcem de kendi kendine gelişti. Yani şarkı dinleyerek böyle bir fan sayfası oluşturup o fan sayfasında sürekli çeviri yapıp metinler hazırlamaya çalıştığımız dönemde İngilizcem çok ilerlemişti. Farkında bile değildim yani aslında hani İngilizce öğrendiğimin. Daha sonra lisede yabancı dil sınıfındaydım ve gerçekten bana hiçbir yararı olmadı diyebilirim. Tam bir duraklama dönemiydi benim için. Üniversitede de İngiliz Dili Edebiyatı bölümüne gitmiştim. İngilizce öğrenmiyorduk ama İngilizce olarak bir şeyler öğreniyorduk. İngilizcemi kullanmaya başladığımda ise Amerika'ya gittiğimde au pair'ken ve şu anda da İngiltere'de yaşıyorum. Bu yüzden sokağa çıktıkça böyle çat çut konuşuyoruz illaki. Bu şekilde işte yavaş yavaş hala geliştirmeye devam ediyorum. Zaten dil öğrenmenin bir sınırı yok. Kendi hayatımdan ya da okulda öğrendiklerimizden ya da başka birilerinin hikayelerinden öğrendiğim kadarıyla size tavsiyeler vermeye çalışacağım. Ama bu videoda kesinlikle işte şu kadar soru çözün, şu gramer kitabını alın gibi bir tavsiye asla vermeyeceğim. Bu çok farklı bir video olacak. Belki izlediklerinizden. Ders çalışıyorsunuz ama başarılı olamıyorsunuz. Belki de çalıştığınız şekil ve sizin öğrenme kabiliyetiniz uyuşmuyordur. Öncelikle neyi nasıl öğrendiğinizi bulmanız gerekiyor. Kendinizi keşfetmekle başlayın. Diyelim ki siz görsel hafızası güçlü olan bir kişisiniz. O zaman bir şeyleri izleyerek öğreneceksiniz. Görseli görerek öğreneceksiniz. Diyelim ki siz bir şeyleri anlatarak öğreniyorsunuz. O zaman buna yönelmeniz lazım. Ondan sonra devamı çorap söküğü gibi gelecek zaten, emin olun. Şimdi ben bu kısmı 4 ana madde olarak ayırdım. Konuşma, dinleme, okuma, yazma becerileri olarak. Eminim bu şekilde daha yardımcı olacaktır size. O zaman ilk kısımla başlayalım. Dinleme. Dinleme alışkanlığı nasıl kazanabiliriz? Bir dili dinlerken nasıl aşina olabiliriz? Bebekliğimizi düşündüğünüzde bir dili gramer çalışarak falan öğrenmiyoruz. Onu ediniyoruz. Şunu fark ediyorum ki genellikle oyun oynayanlar ya da çok fazla yabancı müzik dinleyip film izleyenler, bunlar en başarılı olanlar oluyor genelde. Çünkü çok fazla o dile maruz kalınıyor. Diyelim ki İngilizce öğrenmeye çalışıyorsunuz. İngilizce müzikler dinleyin. Onları anlamaya çalışın. Kelimeleri seçmeye çalışın. Emin olun kulağınıza böyle dolacak o kelimeler. Kelime duyunca onun devamını getirebileceksiniz. Ya da bir gramer yapısı var diyelim. Mesela ne olabilir? I ve am'in, he ve is'in ya da they are, bunların hep beraber kullanıldığını, onları böyle dinledikçe yapısal olarak kulağınıza oturtacaksınız. Daha sonra ister istemez kelime dağarcığınız büyüyecek. Kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini öğreneceksiniz. Yani müzik dinlemek, film izlemek. Bunu belki hiç kimse söylememiştir. Kendinize bir TikTok açın. Ben şu an öyle yaptım. Eski TikTok'umu kapattım. Sadece İngilizce içerikler takip ettiğim yeni bir sayfa açtım. Girin ve oradan videolar izleyin. Zaten sürekli yabancı dil konuştukları için ve altta da açıklaması olduğu için kulağınızda oturmaya başlıyor. Ve en güzeli de bunu insanlar günlük dil konuştukları için gerçek anlamda nasıl kullanıldığını öğretmeye yarayacak. Ve buradaki en güzel şey ne biliyor musunuz? Hani bunu severek yapıyorsunuz. Böyle of bugün işte 20 soru çözmem lazımdı, 10 kelime ezberlemem lazım gibi düşünüp yapmıyorsunuz. Yani zaten telefon bütün gün elimizde olduğu için mesela bir bebek nasıl konuşuyor ya da bir İngiliz nasıl İngilizceyi konuşuyormuş, Amerikalının aksanı nasılmış, hani bunları da öğreneceksiniz. Beni buna kimse hazırlamamıştı. Ben kendimi tecrübe ederek gördüğüm bir şeydi. Amerika'ya gittiğimde Çinli bir Uber sürücümüz vardı ve kadının İngilizcesini aksandan dolayı anlamakta çok zorluk çekiyordum. Sürekli konuştukça bir süre sonra anlamaya başladım. Daha sonra Teksas'ta yaşadığım için Teksaslıların konuşması farklıydı. İngiltere'ye geldim. Apayrı bir aksan. Sanki yeni bir dil gibi. Aslında çok farklı aksan duyacaksınız. Artık kulağınız buna aşina olmaya başlayacak.
Bu yüzden bu birinci tavsiyemdi. Bir de en güzeli de ne biliyor musunuz? Yabancı bir dilde bir şakayı anlayabilmek çok güzel bir duygu. Yani tamamıyla bilmediğin bir dil, bilmediğin bir mizah belki. Ama bunu anlamaya başladıkça kendine gurur duymaya da başlayacaksın. Ve daha çok yapmak isteyeceksin. Bu da motivasyonuna motivasyon katacak. Şimdi okumayla devam edelim. Tabii ki isterseniz İngilizce kitapları alıp basit seviyeden başlayıp okuyabilirsiniz. Bu da çok güzel bir şey. Yani şu ana kadar verebileceğim en klasik örneklerden bir tanesi olabilir bu. Ama az önce söylediğim şey, hani videonun üzerindeki o yazılar, o kelimeler ne anlama geliyor? Bunları sürekli okuduğunuz için aslında okumanızı da güçlendireceksiniz. Ya da böyle sevdiğiniz, takip ettiğiniz kişiler varsa onların açıklamalarına bakarak yine öğrenebilirsiniz. Yani sosyal medya tam bir dil öğrenmek için harika bir fırsat aslında hepimiz için. Yeter ki öğrenmek isteyelim. Anlattıkça şunları fark ediyorum. İşte dinlemeni geliştirirken konuşmanı geliştirebilirsin. Yazmayı geliştirebilirsin. Aslında hepsi birbirine bağlı bir şey. Üçüncü olarak yazma becerimiz. Bunu nasıl geliştirebiliriz? Bunu da yine sosyal medya ya da uygulamalar aracılığıyla yapabiliriz. Burada çok güzel verebileceğim tavsiyeler var aslında. Dinleme, konuşma, okuma, bunlar çok önemli. Ama bence en eksik kaldığımız yerlerden bir tanesi de yazabilmek. Yani bir şey üretebilmek zaten çok zorken bunu yeni öğrendiğiniz bir dilin gramerine hakim olarak yapmak da zor bir şey. Konuşma ve yazma becerisi bence diğer ikisine nazaran bir tık daha geride bırakıyor bizi genel olarak bir dil öğrenirken. Çünkü bunlarda bir şey üretmemiz gerekiyor. Artık öğrendiğimiz şeyleri üretmemiz gerekiyor. Ve bunlar olduysa zaten oldu demektir. O yüzden buna biraz daha böyle özen gösterebilirsiniz. Bu yüzden buna birkaç tane farklı tavsiyem var açıkçası. Şimdi ilk olarak çok basit bir şey. Bir defter alın. Bir çocuk gibi günlerinizi nasıl geçirdiğinizi, o gün ne hissettiğinizi İngilizce olarak, İngilizce değil, öğrendiğiniz bir dilde yazmaya çalışın. Çocuklara genelde günlük yazma ödevi verilir ya. Belki başta yazamayacaksınız. Dil öğrenmenizin üzerinden 3 ay, 6 ay geçti ve geriye dönüp baktığınızda ne kadar yol kat ettiğinizi görebileceksiniz. Sizin geçmişe bakan bir aynanız gibi olacak aslında. Kendinin yazma becerilerini nasıl geliştirdiğini görebilirsin. Uygulaması çok basit ve işlevsel bir şey. Bunu yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. İsterseniz telefonunuzda da not alabilirsiniz. Hatta bunun şöyle bir artısı olabilir. Yapay zekada yazdıklarınızı göstererek neyi yanlış yaptığınızı, hangi kelimeyi de kullanabileceğinizi sorabilirsiniz. Ki emin olun bu şekilde çok fazla şey öğreneceksiniz. Bir diğer şey de şu. Bunu muhtemelen duymuşsunuzdur. İlla ki söylemişlerdir size. Mektup uygulamaları var arkadaşlar. Burada kendinize bir arkadaş bulup onunla konuşabilirsiniz. Çünkü genelde orada insanların amacı zaten yeni bir dil öğrenmek ya da o dili kullanabilmek olduğu için bir şekilde öğrendiklerinizi artık uygulamaya geçebilirsiniz. O size gelen şeyi okuyacaksınız. Ona karşılık vermeye çalışacaksınız. Kültürel bir etkileşim olacak. Çok iyi arkadaşlar edinip gerçek hayatta o kişileri görme şansınız bile olabilir. Çok keyifli bir şey bence. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve son olarak başımızın belası, asla beceremediğimiz konuşma becerisi. Biz bunu neden yapamıyoruz? Neden yapamıyoruz? Çünkü biz okullarda gramer öğreniyoruz. Neyi nasıl söyleyebileceğimizi öğreniyoruz. O şeyi söylemiyoruz. Sadece nasıl söyleyebileceğimizi öğreniyoruz. Şimdi burada verebileceğim çok güzel tavsiyeler var. Belki daha önceden aynı tavsiyeleri veren başka kişiler, başka kanallar olmuştur. Ama ben tamamıyla kendi hayatımdan ve tabii ki sosyal medyadaki gelişimimden kaynaklı olarak size bu örneği vereceğim. İlk vereceğim tavsiyenin bununla alakası yok ama öbürünün var. Şimdi diyelim ki konuşmak istiyorsunuz ama utanıyorsunuz. Çok normal bir şey. Diyemem ki utanmayın, çekinmeyin, aman ne olacak falan diyemem. Çünkü ben de çekinirim, ben de utanırım. Yapamadığım bir şeyi de başkasına böyle yap diyemem. Ama ben şunu çok yapardım eskiden. Bir duygum olunca, kendimi kötü hissedince, ağlamak istediğimde aynanın karşısına geçerdim ve aynayla kendi kendimle konuşurdum. Daha sonra bu beni bir şekilde rahatlatırdı. Siz de aynı şekilde aynanın karşısına geçerek, aynayla böyle fısıldaşarak bile konuşabilirsiniz. Herkesten utanıyorsanız. Bu güzel bir yöntem bence. Çünkü kendi sesinizi, o kelimeyi nasıl telaffuz ettiğinizi görmeye başlayacaksınız. Belki zamanı gelince karşınızdakine bunları da söyleyebileceksiniz. İkinci şey de şu. Benim şu an yaptığım şey akışkan, düzgün bir şekilde konuyu saptırmadan güzel bir şey hazırlayabilmek gerçekten çok zor. Gerçekten ama gerçekten çok zor bir şey. Uğraşanlar bilir. İlk videoma gidin bakın. Oradaki konuşmamla belki buradakinin arasında dağlar kadar fark vardır. Orada kendimi biraz daha böyle çekingen hissederken şu an daha rahat hissediyorum. Çünkü buna alıştım artık. Bunu şununla bağdaştıracağım. Ve size bir kişinin yaşamını örnek vereceğim. Ondan da gördüğüm bir şeydi bu. Açın kameranızı, İngilizce konuşmaya çalışın.
ya da Almanca mı öğreniyorsunuz? O dili konuşmaya başlayın. Kekeleyeceksiniz, aklınıza gelmeyecek, saçmalayacaksınız ama olsun, hiç önemli değil. Sadece bunu yapın. İsterseniz bunları saklayın. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Kendinize yine bir sayfa açın. TikTok olabilir. TikTok bu konuda çok kullanışlı bence. Çünkü otomatik altyazı falan ekliyor. İşte gizliye alabilirsiniz. Bu yüzden TikTok'tan çok bahsediyorum. Onu oraya yükleyin. Kimse bilmesin isterseniz. Her gün bunu böyle yapmaya çalışın. Yazdığınız o günlüğün aslında dijital hali gibi olacak bu. Aylar sonra belki aşağıya inip baktığınızda diyeceksiniz ki ben çok gelişmişim. Bu da tekrar size daha çok gelişme şansı verecek. Belki de motivasyon kaynağı olacak. Belki bunu yapmak istemezseniz şunu da yapabilirsiniz. Ses kaydı da olabilir. Bir metin yazın ya da ChatGPT'ye yazdırın. Hiç önemli değil. Bunu bir şekilde o videonun üzerine eklemeye çalışın. Yani kendi sesinizi kaydedin. Telaffuzuna dikkat edin. Olmamış, bunu çok kötü söylemişim falan diye kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Ve bir süre sonra buna artık alıştığınız için özgüven kazanabilirsiniz. Bir şekilde daha fazla geliştirebilirsiniz. Ben de bu şekilde kullandığım TikTok hesabının İngilizce olmasına özen göstermeye başladım. Kendime dublaj yaparak, günümü İngilizce anlatmaya çalışarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Zaten başka biriyle de konuşsam yine aynı şey yapacağım. Onları da konuşacağım. Ha oraya konuşmuşum, ha buraya konuşmuşum. Hiçbir fark yok. Vereceğim örnekteki kişi şöyle biri. Belki kızlar tanıyordur. Eylül Sani. Annesi babası Türk ama yurt dışında büyümüş. Ve İngilizcesi Türkçesine nazaran çok daha iyi. Türkçe konuştuğu ayrı bir kanal, İngilizce konuştuğu ayrı bir kanal var. İlk videolarına gidip baktığınızda kendini nasıl geliştirdiğini, nasıl daha akıcı, daha hızlı konuşabildiğini, kendini nasıl ilerlettiğini göreceksiniz. Bu yüzden yine bu da tavsiye ettiğim, hatta kilit böyle yani. Bu çok önemli. Böyle altını çizerek yapın dediğim şey buydu. Gerçekten yaparsanız başarıya götürebilecek şeyler sizi. Sosyal medya zaten elimizin altında, sürekli telefonlarımızla yatıp kalkıyoruz. Bu yüzden bunları, yani bir dili öğrenmemek için hiçbir sebep yok bence. Öğrenememeniz için de bir sebep yok. Bence dil öğrenmek bir yetenek değil. Bu bir süreç. Bu süreçte size bağlı. Sizin onu nasıl değerlendirebileceğinize bağlı. Belki bunların hiçbiri sizin için yeterli de olmayabilir. Ama belki de bunu yaparak bu şekilde öğrenemediğinizi, belki de sizin çok daha klasik yöntemlerle öğrenebileceğinizi görmüş olursunuz. Ben üniversite döneminde eşime hep ders anlatırdım. Biz aynı bölümdeydik. Ben ona anlattıkça o anlıyordu. Ben anlattıkça ben anlıyordum. Öncekilere baktığımda da ben bunu böyle anlayamıyormuşum demek ki deyip tamamen o krizi, öğrenemememi bir fırsata çevirebilme imkanı buldum. Baktınız yapamıyorsunuz. O zaman nasıl yaptığınızı başka bir şekilde öğrenmeye çalışacaksınız. Ama bu süreçte kendinize haksızlık etmeyin. Kendinize çok yüklenmeyin. Hatta şöyle şeyler de yapabilirsiniz. Ben bunu kitap okurken yaparım genelde. Bir şeye odaklanmak istediğimde, bir şeyi yapmak istemiyorsam diyorum ki küçük de olabilir, büyük de olabilir. Bunu yapıp bitirince kendime bir kahve yapacağım ya da o çikolata yiyeceğim. 25 dakika vaktim var benim şu an bunu yapmam için. Ya da videoları editlerken yaparım. 1 saat boyunca kendime süre veririm. O süreç boyunca telefona bakmak yok, başka bir şeyle ilgilenmek yok. Onu bitirince istediğini yap, özgürsün diye kendime böyle hem motivasyon veriyorum hem de kendimi ödüllendiriyorum. Kendi kendimi de kandırıyorum aslında. Yapmak için gazlıyorum. Bunu deneyebilirsiniz yine bu süreçte. Şu anda farklı bir dil öğrenmeye çalışıyorum. Yıl sonuna kadar bir hedef koydum. Sürekli ben hedef koyarak ona yönelik davranırım. YouTube'da bir hedefim var. Instagram'da var. Dil öğrenme de var. O yüzden YouTube'umu, Instagram'da takip edebilirsiniz. Mutlu olurum. Benim yolculuğum bu şekildeydi. Bu yolculuktan çıkarttığım anlamlar ve tavsiyeler de bu şekilde. Umarım bu tavsiyeler sizin yolculuğunuzda da yoldaş olabilir. Size iyi gelecek ve motivasyon verebilecek bir video yapabilmişimdir. Unutmayın, herkesin süreci farklı. Belki sizinki bir tık daha uzun olmuş olabilir ama belki sizin için güzel olan şekli de budur. Bilemezsiniz. Kendinize haksızlık etmeyin, yormayın. Çok seviliyorsunuz. Destek amaçlı beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.